Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Umbul Şampiyon. Bugün Diablo 3'te bounty yapacağız. Şimdi bu bounty nedir? Niye yapıyoruz kardeş? Ne gerek var falan filan diye soracaksınız diye tahmin ediyorum. Yani bounty nedir? Niçin yapılır? Şimdi bu bounty'lere gittiğimizde gördüğünüz gibi bir sürü bize görev veriyor ve bir tane paket veriyor. Bu paketin içinde de güzel güzel şeyler var. Tabii bu güzel güzel şeyler ne işe yarıyor? Bize böyle bir kutu veriyor. Böyle Pandora'nın kutusu gibi. Al kardeş diyor. Bu kutunun içindekiler senin olsun diyor. O kutunun içinde neler var? Bu görmüş olduğunuz Kanai küpteki şu görmüş olduğunuz bakın Kaduran Rune, Caldeum Nightshade, Ararat War Tapestry, işte Corrupted Angel Flesh, Westmarch Holy Water ve bunları almamız için bizim bu bounty'leri bitirmemiz gerekiyor. Biz her bounty bitirdiğimizde bize bunlardan 5 tane, 6 tane ve gönlünden kopan şeylerden bize bir takdim ediyor. Ya her biri farklı ekte yer alıyor fark ettiyseniz. Mesela bu ek 1'de diyor. Bu ek 2'de diyor. Bu ek 3'te diyor. Bu ek 4'te diyor. Bu da ek 5'te diyor. Yani ben bunları yapmam lazım ki bütün ekleri yapmam lazım ki her ekte bana farklı bir box verecek. O box'ları açtıktan sonra da burada ne yapabilirim? Mesela ne diyor bu? Extract Legendary Power. Ben bu power'ları extract etmem için bu mallara ihtiyacım var. Yani ben buraya bir Legendary item koyup örneğin gidelim bir tane ben size göstereyim. Hazır yapayım beraberken şöyle göstereyim. Sizin de bilginiz olsun. Mesela şöyle en son bizim şu Hammer of Ancience'ı arttıran bir özellik var güzel. Diyor ki Hammer of the Ancients attacks %50 faster and deal %459 increased damage veriyor. Yani %459 increased damage veriyor ve %50 daha hızlı oluyor. Bu bir özellik. Bu Legendary item'ın özelliği. Benim bunu Kanai'ye ateş edebiliyorum. Yani Kanai'ye ekleyebiliyorum. Ama Kanai'ye eklemem için tabii gidiyoruz Kanai'ye böyle kuru kuruya da olmuyor bu iş. Kanai malı gördüğünüz gibi koyuyoruz. Burada Extract Legendary Power dediğimiz bir bölüm var. Bu Extract Legendary Power bu benim görmüş olduğunuz Hammer of Ancients özelliğini Kanai'ye koymamı sağlayacak. Nasıl sağlayacak? Ben buraya geleceğim. Transmute diyeceğim. Fil diyeceğim önce. Malları içine ekleyeceğim. Bunlar Bounty'de topladıklarınız mallar. O kutuların içinde olanlar. O kutuların içinde olan mallar olmadan siz bunu ekstrak edemezsiniz. Ben buna transmute dediğimde de OK dediğimde de Bismillahirrahmanirrahim. Yeni power'ım ekstrak oldu diyor. Nerede göreceğim? Burada görüyorum gördüğünüz gibi. Yani Hammer of Ancients Attack'ı ben bunu kullanabilirim istiyorsam. Ama şu an Akule Kures'i kullanıyorum. Ben bunu size göstermek için şu an koydum. Yani bir özelliği, Legendary Power'ın ekstra özelliğini buradan bu özelliklerle aktif, gösterdiğim olduğum şekilde aktif ediyorsunuz. Ama bunun için öncelikle dediğim gibi kutular toplamamız lazım. O yüzden gidiyoruz, bir bounty yapıyoruz. Burada bütün bu bounty'lerin hepsini tek tek bitiriyoruz. Tek tek bitiriyoruz. Bitirdikten sonra da buraya tekrardan döndüğümüzde Tyrell abimiz var bizim burada böyle iri yapılı bir abimiz. Tyrell'e gidiyoruz. Diyoruz ki dayı selamünaleyküm bak biz bu kadar görev verdim. Biz bu görevleri yaptık. Sen bize bir kıvıttır bir kutuyu ver diyorsun. Kutuyu veriyor size. Kutuyu verdikten sonra da açıyoruz kutuyu. Kutuda ayrıyetten böyle kitap da verebiliyor. Yani böyle Blacksmith plan diye yazar böyle göreceksiniz. O Blacksmith planlarda bizim burada bir dayı var bak görüyorsunuz. Blacksmithçi dayı. Buna kitabı sağ tıklayıp okutturursanız bu kitabı bu abi kitabı ne yapabiliyorsa onu yapabiliyor. Mesela Legendary Item mesela Might of Raidim'in kitabı bana gelmiş. Ben buna okutturdum. Şu an mesela bunu yaptırabiliyorum bu abiye. Yani dövüyor bana böyle güzel tak tak tak. Aynı olay şey için de geçerli. Bizim burada bir taşçı abimiz var biliyorsunuz. Bizim bu taşları birleştirdiğimiz, şu üstümdeki taşları hepsini böyle birleştirdiğimiz. Bu taşları birleştirmek için de zaten kitap veriyor. Bu kitap olmadan bu taşların levellerini yükseltemiyorsunuz. Zaten bu şeyleri topladığınızda size kitap verecek. Ayrıca hırsızlar geliyor böyle altın olan böyle sırtında. Onlardan da bazen düşebiliyor. Ya ama genel olarak bu bounty'ler de düşüyor zaten. Bounty'lerin kutularına düşüyor. O kutularda geliyorsunuz bu abiye sağ tıklayıp burada kitabı gösterip okuttuğunuzda böyle en kral taşları yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bounty nedir? Niçin yapılır? Yani bounty'nin bir amacı var ve bir stratejisi var. Bu bounty'yi yapmamız için dediğim gibi elimize bize mallar verecek. O malları da gideceğiz. Biz kendimizi daha geliştirmek için kullanacağız günün sonunda aslında. Yani bounty'nin genel amacı bu.
Yani Adventure moda giriyoruz. Açıyoruz bounty'leri. Buradan burada tek tek gidiyoruz. Ne diyor mesela? Kill Captain Don Amos diyor. Kill Gom'u öldür diyor. Tide of Battle'a git diyor. İşte Clear the Underbridge diyor. The Demon Gaze diyor. Yani burada dediklerini yapacağız. Yani böyle gereksiz hiç kasmayın gidip ben aman bütün görevleri bitireyim vesaire gibi olaylara girmeyin. Size ne diyorsa onu yapın. Bitirin bounty'nizi. Alın kutunuzu. Allah bereket versin. Olayı çözün. Olayımız bu. Dolayısıyla bounty nedir, niçin yapılır diye şöyle kısa bir anlatmak istedim size. Umarım böyle gayet basit, yalın bir anlatım olmuştur. Aynette Kanai'de zaten başka şeyler de var. Şimdi bu sırf Legendary Extract Power da değil. Onu da hatırlatayım size. Mesela gördüğünüz gibi burada Reforce Legendary var mesela. Reforce Legendary dediğimiz kısımda biz Legendary item'ı içine koyuyoruz. Transmute dediğimizde bize onu değişik bir olayda, değişik bir özelliklerde veriyor. Bu olaya işe yarıyor. Bunun için ne diyor? Forget the soul diyor istiyor bir de ayrıyetten. Legendary item koyuyorsunuz. Bizim bu Bounty'den aldığımız malları koyuyorsunuz. Ayrıyetten Forget the soul dediğimiz şey de bu genelde hırsızlarla geliyor. Hırsızlarla çok gelir. Hırsız yani böyle altınlar var ya sırtında. Onu öldürdüğünüzde size Forgotten Soul verir. Ya da Legendary itemları yani yere düşen gereksiz gördüğünüz alıyorsunuz bir işinize yaramıyor. Şu item mesela benim bir işime yarıyor mu? Yaramıyor. Mesela bakayım bir tane şuradan seçeyim size. Bu benim işime yarıyor mu? Bakayım şurada yaramayanlardan bir tane alayım. Mesela şu. Şu olsun yok bakayım beğendim. Yok bu da güzelmiş. Ya hepsi de güzel iş. İnsan kıyamıyor bir de gidip bunları. Bunu gideceğiz craft edeceğiz yani. Demirciye dövdüreceğiz. Şimdi demirciye dövdüreceğimiz için ben bir bakayım şöyle bir kötülerden. Bakayım şunu mesela götüreyim. Götürüyorum ben buna. Diyorum ki dayıcım bak diyorum sen şunu bir şuraya tıklıyorum. Diyorum ki şunu sen bir dönüştür diyorum. Gördüğünüz gibi Forgotten Soul yazdı. Yani bunu dönüştürmenizin iki yolu var. Ya gideceksiniz hırsızdan alacaksınız. Hırsız vermese gideceksiniz elinizdeki gereksiz legendary'leri götüreceksiniz bizim Blacksmith amcamıza. Blacksmith amcamız da onları craft edecek ve size bu malı verecek. Sonra bu malı verdikten sonra da Kanai kübe gittikten sonra burada zaten Love of Collie yani Legendary'yi tekrardan daha güçlü bir hale getirmek için denemek için burada yapabilirsiniz. Ayrıca buradan Hop of Cain diye bir şey var. Bu rare item'ınızı düşük levellerdeyseniz sizin rare item'ınızı upgrade ediyor. Yani daha güzel bir hale getiriyor. Çünkü bu seviyeye gelmek için belli bir uğraşmak gerekiyor biliyorsunuz. Bu seviyeye gelmeden önce biliyorsunuz yani sıfırdan başlıyoruz her sezona. Sıfırdan Allah ne verdiyse don gömlekle başlıyoruz. Dolayısıyla rare item'lar da bizim için değerli. 70'e kadar. 70'ten sonra da Legendary itemlar zaten çok fazla olduğu için ya da Ancient setler geliyor ya da normal setler geliyor. Dolayısıyla bununla idare edebiliyorsunuz o şekilde. Ondan sonracıma Skill of Nilfur diye bir şey daha var burada Kanai'de. Bahsetmişken bununla da bahsedeyim. Skill of Nilfur şu işe yarıyor. Sizin bir set item'ınız var. Mesela bir üstündeki item'ınız var. Üstünüzdeki item'ı koyup bunları eklediğinizde zaten bunlar sizde varsa Dead Breath ve Forgotten Soul elinizde varsa transmute ettiğinizde o setin başka bir tanesini veriyor. Ya da daha farklı bir ya da aynısından veriyor, daha güçlüsünü veriyor gibi bir şey oluyor. Ya dolayısıyla mesela bir set elinizde aynı parçadan iki tane geldiyse bunu kullanıp başka bir parçasını getirmek için burada Kanai küpten faydalanabilirsiniz. Bu nadide bir özellik, güzel bir özellik. Ben mesela bazı setlerimdeki parçaları, mesela Wrecker'daki setlerin parçalarına fazla gelmişti. Denedim, daha güzelleri geldi gibi şeyler olabiliyor. Bounty'leri yapmayı ihmal etmeyelim. Bounty'ler çok önemli. Bounty yapmazsak ne böyle Legendary'de özelliklerimizi dışarı çıkartabiliriz, kendimize, kanayimize koyabiliriz. Yoksa uğraşır dururuz yani. Dolayısıyla umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın diliyorum. Bir sonrakinde Casey'de şöyle bir detaylı bir anlatır size. Daha da detaylı anlatabiliriz. Güzel olur, hoş olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.